Ders 1. Mobilyaların yeniden döşemesi. O eski sandalyeyi yeniden döşemeyi düşündün mü? Evet, yaptım. Mobilya görünümünü güncellemenin harika bir yolu. Kesinlikle. Yeni parçalar satın almak zorunda kalmadan önemli bir fark yaratabilir. Eski mobilyalara yeni bir hayat verme fikrini seviyorum. Ayrıca mevcut dekorunuza mükemmel bir şekilde uyan kumaşları seçebilirsiniz. Bu doğru. Mobilyalarınızı tarzınıza uyacak şekilde özelleştirmek gibidir. Yeniden döşeme için yerel atölyeler olup olmadığını merak ediyorum. Eğlenceli olurdu. Yaratıcı olurken yeni bir beceri öğrenmek kulağa harika geliyor. Hadi birlikte bakalım. Ödüllendirici bir proje olabilir. Ders 2. Spor salonu rutini. Mükemmel. Spor salonuna ne sıklıkla gitmeyi planlıyorsunuz? Tutarlı kalmak için haftada en az 3 kez hedefliyorum. Bu sağlam bir plan gibi geliyor. Tutarlılık sonuçları görmenin anahtarıdır. Kesinlikle. Zamanla sürdürebileceğim bir rutin oluşturmak istiyorum. Ne tür egzersizlere odaklanacağınızı düşündünüz mü? Evet, denge için kardiyoyu biraz kuvvet antrenmanıyla karıştırmak istiyorum. Bu harika bir yaklaşım. Dayanıklılık geliştirmenize ve kas tonlamanıza yardımcı olacaktır. Başlamak ve yol boyunca ilerlememi takip etmek için heyecanlıyım. Birbirimizi motive etmek için birlikte bazı hedefler belirleyelim. Ders 3. Meyve toplama. Yürüyüşümüz sırasında yabani böğürtlen toplarken harika zaman geçirdik. Daha sonra yaptığımız o lezzetli kekler ve turtalar buna değerdi. Kesinlikle. Tatlıda taze çilek gibisi yoktur. Böğürtlenlerin tatlılığının gerçekten nasıl parladığını seviyorum. Ve en iyi yanı onları kendimiz seçmemiz. Evet, ikramları daha da özel hissettirir. Gelecek sezon tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum. Ben de. Diğer yabani meyveler için daha fazla yürüyüş parkuru keşfetmeliyiz. Bu harika bir fikir. Her seferinde bir macera olacak. Ders 4. Fitness rutini. Antrenmanıma genellikle ısınmak için 10 dakikalık esnemeyle başlarım. Bu akıllı bir yaklaşım. Germe, yaralanmaları önlemek için çok önemlidir. Kesinlikle. Bundan sonra yaklaşık 30 dakika kardiyo yapıyorum. Bu sağlam bir rutin gibi geliyor. Ne tür kardiyo tercih edersiniz? Koşu bandında koşmaktan zevk alıyorum. Ama bazen bisiklete binmeyi de karıştırıyorum. Harika çeşitlilik. İşleri ilginç tutar ve farklı kasları çalıştırır. Kesinlikle değiştirmenin motive olmama yardımcı olduğunu görüyorum. Katılıyorum. Egzersizlerinizi taze tutmak için farklı seçeneklere sahip olmak güzel. Peki ya sen? Fitness rutininiz neye benziyor? Ders 5. Parti davetiyeleri. Kulağa harika geliyor. Herkesi toplantıya davet etmeli miyiz? Tabii ki. Bu hafta davetiyeleri gönderelim. Davet etmek istediğimiz herkesin bir listesini oluşturabilirim. Mükemmel.
Davetiyelerin ifadelerine yardımcı olacağım. Müthiş. Tarih ve yer hakkında netleştirmeliyiz. Evet. Ve bir şey getirmeleri gerekip gerekmediğini belirtmeliyiz. İyi fikir. Herkesin etkinliğe hazırlanmasına yardımcı olacak. Herkesi tekrar bir arada görmek için heyecanlıyım. Ben de. Herkesi yakalamak eğlenceli bir zaman olacak. Ders 6. Çıkış düzenlemeleri. Evet, bunu sizin için ayarlayabiliriz. Saat kaçta çıkış yapmak istersiniz? Mümkünse geç check-out yapmayı tercih ederim. Bu bir sorun olmamalı. Akşama 12'ye ne dersin? Bu mükemmel çalışıyor. Acele etmeden paketlemem için bana zaman veriyor. Harika. Bunu rezervasyonunuza not edeceğim. Teşekkür ederim. Esnekliği gerçekten takdir ediyorum. Bu bizim zevkimiz. Konforlu bir konaklama geçirmenizi sağlamak istiyoruz. Ziyaretimi dört gözle bekliyorum. Keyfini çıkaracaksın. Her şeyin sizin için hazır olduğundan emin olacağız. Ders 7. Daha sağlıklı alternatifler. Son zamanlarda diyetimde daha sağlıklı alternatifler bulmaya çalışıyorum. Bu harika bir hedef. Hangi değişiklikleri düşünüyorsunuz? Şekerli atıştırmalıkları meyve ve kuru yemişlerle değiştirmeyi düşünüyorum. Bu akıllıca bir seçim. Yeni tarifler denediniz mi? Evet, ferahlatıcı ve doyurucu bir kinoa salatası yaptım. Kulağa lezzetli geliyor. Yeni sağlıklı seçenekleri keşfetmek harika. Ayrıca yemeklerime daha fazla sebze eklemek istiyorum. Bu çok önemli. Yemek hazırlamayı düşündün mü? Sahip oldum. Zamandan tasarruf edebilir ve sağlıklı beslenme planıma bağlı kalmama yardımcı olabilir. Ders 8. Uluslararası hukuk ve siyaset. Bazı konuların uluslararası hukukun ihlali olmaya devam ettiğini okudum. Evet, ve çoğu zaman bunları çözmek için siyasi çözümler gerektirir. Sizce bu sorunların ele alınmasındaki temel zorluklar nelerdir? Ülkeler arasındaki siyasi irade ve işbirliği çok önemli faktörlerdir. Ülkelerin çıkarlarını küresel anlaşmalar yerine öncelik vermeleri sinir bozucu. Kesinlikle. Uluslararası diplomasi bu durumlarda önemli bir rol oynamaktadır. Kamuoyu bu konulardaki siyasi kararları nasıl etkileyebilir? Güçlü kamu savunuculuğu hükümetlere harekete geçmeleri için baskı yapabilir. Bu doğru. Farkındalık ve eğitim değişimi teşvik etmenin anahtarıdır. Ders 9. Karar verme ve sorumluluk. Kararların iş yerindeki sorumluluklarımızı nasıl etkilediğini düşünüyordum. Bu ilginç bir bakış açısı. Bununla ne demek istiyorsun? Liderler sorumluluklarını değerlendirme kriterlerini sorgulamalıdır. Kesinlikle. Net yönergeler hesap verebilirliğin sağlanmasına yardımcı olabilir. Ekip içindeki karar verme süreçlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Farklı görüşleri teşvik etmek, daha bilinçli kararlara yol açabilir. Kulağa faydalı geliyor. Rollerimiz için de net beklentiler belirlemeli miyiz? Kesinlikle. Netlik,
herkesin sorumluluklarını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Karar verme becerilerimizi geliştirmek için bu konuda bir ekip atölyesi önereceğim. Ders 10. Plaj aktiviteleri. Bunlar harika plaj aktiviteleri. Yakında bir gezi planlayalım. Evet, okyanus kenarında dinlenmek ve güneşin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Seyahat programımıza bazı plaj yürüyüşleri ve yüzmeyi dahil etmeliyiz. Kulağa mükemmel geliyor. Ayak parmaklarımın arasındaki kum hissini seviyorum. Ben de. Kıyı boyunca gezmek çok ferahlatıcı. Ve biz oradayken eğlenmek için piknik getirebiliriz. Harika fikir. Günü daha da keyifli hale getirecek. Gidecek en iyi günler için hava durumunu kontrol edelim. İyi plan. Sahile kaçmak için heyecanlıyım. Ders 11. Doğru uyumu bulma. Evet, yapıyoruz. Size bazı seçenekler göstereyim. Bunlar hafif ve yaz için mükemmeldir. Sanırım şimdiden en sevdiğim çifti buldum. Bu harika. Ayakkabı seçerken rahatlık önemlidir. Kesinlikle. Bütün gün rahatsızlık duymadan giyebileceğim bir şey istiyorum. Kesinlikle. Karar vermeden önce iyi uyduklarından emin olalım. İyi fikir. Onları deneyeceğim ve nasıl hissettiklerini göreceğim. Hangilerini seçtiğinizi görmek için heyecanlıyım. Teşekkürler. Doğru uyumu bulmak tüm farkı yaratır. Ders 12. Yemek malzemeleri. Bu akşam yemeğime hangi malzemeler girecek? Öğrendiğim için heyecanlıyım. Tadı bir restoranda bulacağınızdan çok daha iyi. Ev yapımı yemekler en iyisidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Taze malzemelerle yemek hazırlamanın özel bir yanı var. Evet, lezzetleri geliştiren ve topluluğumuzu destekleyen yerel ürünler kullandım. Bu harika. Malzemelerin nereden geldiğini bilmek bir yemeği daha da keyifli hale getirir. Kesinlikle. Artı, birlikte yemek pişirmek eğlenceli ve bağlayıcı bir deneyim olabilir. Ne hazırladığını görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim lezzetli olacak. Hadi başlayalım. Bence birlikte yaratmak üzere olduğumuz lezzetleri seveceksiniz. Ev yapımı şaheserimizin her lokmasının tadını çıkarmayı dört gözle bekliyorum. Ders 13. İyi dinlenme. Kesinlikle birkaç günlüğüne buradayım. Bu yüzden iyi dinlenmek önemlidir. Bu doğru. Dinlenme çok önemlidir. Özellikle ileride yoğun bir programınız olduğunda. Doğru. Planladığımız tüm aktiviteler için enerjik olduğumdan emin olmak istiyorum. Görülecek ve yapılacak çok şey varken dinlenmeyi gözden kaçırmak kolaydır. Kesinlikle. İyi bir gece uykusu her şeyden daha fazla zevk almama yardımcı olacağını düşünüyorum. Zamanımızı keşfetmek ve rahatlamak arasında dengelediğimizden emin olalım. Harika fikir. Belki maceralarımız arasında biraz kesinti planlayabiliriz. Hepimiz bunun yanındayım. Biraz rahatlama tüm farkı yaratabilir. Kesinlikle. Sonuçta sadece acele etmekle değil, deneyimin tadını çıkarmakla ilgili. Ders 14. Topluluk koleji deneyimi.
Bir topluluk koleji ile bir üniversite arasında bulunan kurumlar hakkında bir şeyler okuyordum. Bu ilginç. Bu tür kurumların amacı nedir? Genellikle mesleki eğitim ve akademik kursların bir karışımını sunarlar. Kulağa faydalı geliyor. Öğrencilere eğitimleri için daha fazla seçenek sunar. Kesinlikle. Bu tür bir kurum birçok ülkede yaygındır. Farklı öğrenme stillerine ve hedeflerine nasıl hitap edeceğini görebiliyorum. Evet, öğrencilerin ileri eğitime hazırlanırken pratik becerilere odaklanmalarını sağlar. Bu harika bir yaklaşım. Lise ve üniversite arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olur. Bence daha fazla yer bu eğitim modeli dikkate almalı. Ders 15. Shakespeare'in bilgeliği. Shakespeare'in o büyük savaş oyununda Henry ve şeylerde bir miktar iyilik ruhu olduğunu söylüyor. Bu derin bir alıntı. Sence ne anlama geliyor? Zor durumlarda bile umut olduğunu gösterdiğine inanıyorum. Kesinlikle. İyiliği bulmak zor zamanlarda geçmemize yardımcı olabilir. Koşullar ne olursa olsun iyi tarafı aramayı hatırlatıyor. Evet, ve bu bakış açısı zorluklarla nasıl yüzleştiğimizi gerçekten değiştirebilir. Shakespeare'in eserlerinde derin gerçekleri yakalamanın bir yolu vardı. Oyunları bugün bile alakalı. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. İnsan doğası ve dayanıklılığı hakkında içgörüler sunarlar. Ders 16. Mola zamanı. Düzenli molalar verdiğimde üretkenliğin gerçekten arttığını gördüm. Kesinlikle. İşim sırasında da mola vermek için hatırlatıcılar ayarladım. Bir an uzaklaşıp zihninizi temizlemenize yardımcı olur. Kesinlikle. Kendimi yenilenmiş ve daha sonra daha fazla görevi üstlenmeye hazır hissediyorum. Molalarınızda yaptığınız favori bir aktiviteniz var mı? Kısa bir yürüyüş yapmayı veya yeniden enerji vermek için biraz esneme yapmayı seviyorum. Kulağa harika geliyor. Bir dahaki sefere biraz esnemeyi deneyebilirim. Yapmalısın. Vücudunuzdaki gerginliğini hafifletmeye gerçekten yardımcı olur. Ayrıca size nefes alma ve odaklanmanızı sıfırlama şansı verir. Ders 17. Aile için alışveriş. Ailem için yiyecek almak için her hafta alışverişe giderim. Bu akıllıca. Mağazanın önünden alışveriş sepeti alıyor musunuz? Evet, bir araba alıp koridorların etrafına itiyorum. Her şeyi taşımayı kolaylaştırıyor. Değil mi? Kesinlikle. Bir arabaya sadece çanta taşımaktan çok daha fazlasını sığdırabilirim. Genelde ne tür yiyecekler alırsınız? Taze meyveler, sebzeler ve kiler malzemelerinin bir karışımını almaya çalışıyorum. Bu dengeli geliyor. Yemeklerinizi önceden planlıyor musunuz? Yaparım. Ne alacağımı bilmemi sağlıyor ve israfı azaltıyor. Ders 18. Ulaşım bulma. Mesafeye bağlı olarak sık sık otobüse mi yoksa trene mi bineceğime karar veririm. Hangisini alacağınızı genellikle nasıl öğrenirsiniz? En iyi seçenekler için telefonumdaki transit uygulamasını kontrol ediyorum. Bu uygun. Birini diğerine mi tercih edersin?
Uzun mesafeler için trenleri severim. Genellikle daha hızlıdırlar. Bu mantıklı. Otobüsler daha kısa yolculuklar için idealdir. Kesinlikle. Artı genellikle hedefime daha yakın duruyorlar. Toplu taşımada gezinmek için herhangi bir ipucunuz var mı? Her zaman programı kontrol edin ve önceden plan yapın. Çok zaman kazandırır. Ders 19. Araba hareketi. Bir arabanın nasıl hareket ettiğini hiç düşündünüz mü? Evet. Bir şaftaki dönüş hareketinin tekerleklere nasıl bağlandığı büyüleyici. Doğru. Tekerlekler döndüğünde araba ileriye doğru hareket eder. Tüm parçaların sorunsuz bir şekilde birlikte çalışması şaşırtıcı. Kesinlikle. Motor şafta güç verir ve her şey senkronize olur. Bu süreçte kaç bileşenin dahil olduğunu biliyor musunuz? Şanzıman ve tahrik mili gibi epeyce var. Her biri arabanın hareketinde çok önemli bir rol oynar. Değil mi? Kesinlikle. İş yerinde mükemmel bir mekanik sistemi. Ders 20. Kalp atış hızı ve hareket. Kalp atış hızınızın hareketle nasıl arttığını fark ettiniz mi? Evet, vücudumuzun aktiviteye nasıl tepki verdiği ilginç. Kesinlikle. Bu fenomen hakkında nereden daha fazla bilgi edinebilirim? Çevrimiçi kaynakları kontrol edebilir veya yerel bir kütüphaneyi ziyaret edebilirsiniz. Bu iyi bir fikir. Egzersizin sağlığımızı nasıl etkilediğini merak ediyorum. Fitness ve sağlık üzerine çok sayıda makale ve kitap var. Bugün bazı öneriler aramaya başlayacağım. Harika! Vücudumuzu anlamak bizi aktif kalmaya motive edebilir. Kesinlikle. Bilgi sağlıklı bir yaşam tarzı için güçlü bir araçtır. Ders 21. Dünyayı korumak. Başkalarını dünyayı koruma konusunda eğitmemiz çok önemlidir. Kesinlikle. Birçok insan küçük eylemlerin nasıl bir fark yaratabileceğinin farkında değil. Evet, günlük alışkanlıklardaki basit değişikliklerin bile büyük bir etkisi olabilir. Bu mesajı tanıtmanın bazı yolları nelerdir? Topluluk temizleme etkinlikleri veya atölye çalışmaları düzenleyebiliriz. Bu harika bir fikir gibi geliyor. Topluluğun katılımı anahtardır. Farkındalığı yaymak için sosyal medyayı da kullanabiliriz. Kesinlikle. Çevrimiçi bilgi paylaşımı daha geniş bir kitleye ulaşır. Birlikte gezegenimize bakmaları için daha fazla insana ilham verebiliriz. Ders 22. Havaalanı ağı. Havaalanında Wi-Fi'ye bağlanmaya çalışıyorsanız oldukça basittir. Evet, cihazınızın ayarlarına gidin ve havaalanı ağını seçin. Kesinlikle. Bağlandıktan sonra çevrimiçi gezinmek kolaydır. Seyahat ederken sık sık havaalanı Wi-Fi kullanıyor musunuz? Yaparım. Uçuş durumlarını ve e-postaları kontrol etmek için yararlıdır. Kesinlikle. Güvenlik için bir VPN kullandığınızdan emin olun. İyi nokta. Genel ağları kullanırken güvenlik önemlidir. Arkadaşlarıma internette her zaman dikkatli olmalarını hatırlatırım. Güvenlik konusunda akıllı olurken bağlantıda kalmak harika. Ders 23.
Alışveriş deneyimi. Geçenlerde yakındaki bir mağazaya gittim. Oh gerçekten. Deneyim nasıldı? Harika bir ürün yelpazesi vardı ki bu heyecan vericiydi. Kulağa eğlenceli geliyor. Özel bir şey buldun mu? Evet, bir süredir ihtiyacım olan birkaç şeyi aldım. Aradığınızı bulmak her zaman tatmin edicidir. Kesinlikle. Ayrıca yeni ürünleri keşfetmeyi seviyorum. Alışveriş yapmak günü geçirmek için çok güzel bir yol olabilir. Katılıyorum. Harika fırsatlar bulduğunuzda daha da iyi. Ders 24. Şehir ziyaretleri. Şimdiye kadar hangi şehirleri ziyaret ettiniz? New York, Chicago ve Londra'da bulundum. Bunlar harika yerler. Her birinin kendine özgü bir havası vardır. Kesinlikle. New York çok canlı ve enerji dolu. Ve Chicago çok güzel bir mimariye ve zengin bir tarihe sahiptir. Evet, Londra, modern ve geleneksel deneyimlerin bir karışımını sunar. İnanılmaz maceralar yaşamışsınız gibi görünüyor. Gerçekten aldım. Seyahat etmek gözlerinizi yeni kültürlere açar. Umarım bir gün o şehirleri ziyaret edip onları da keşfedebilirim. Ders 25. Formda kalmak. Formda kalmak, gevşemek ve hayattan zevk almak için harika bir yol olabilir. Kesinlikle. Aktif kalmak için yeni aktiviteler denemeyi seviyorum. Formda kalmak için ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Dans etmekten gerçekten zevk alıyorum. Egzersiz yapmanın eğlenceli bir yolu. Bu bir patlama gibi geliyor. Kesinlikle deneyeceğim. Yapmalısın. Kendinizi ifade etmenin ve sağlıklı kalmanın harika bir yolu. Teşvik ettiğiniz için minnettarım. Belki bir ara birlikte dans edebiliriz. Bunu çok isterdim. Bu deneyimi paylaşmak çok eğlenceli olurdu. Yakında bir dans seansı planlayalım. Ders 26. Döviz değişimi. Yakında Japonya'ya gitmeyi planladığını duydum. Evet, öyleyim. Tabii ki. Biraz para alışverişi yapmam gerekiyor. Ne kadar yen takas etmek istersiniz? Sanırım ilk harcamalarım için yaklaşık 10.000 yen ile başlayacağım. Bu iyi bir başlangıç gibi geliyor. Döviz kurunu kontrol ettiniz mi? Yaptım ve şu anda oldukça olumlu görünüyorlar. Harika. Bu oranlara göz kulak olmak her zaman akıllıdır. Kesinlikle. En iyi teklifi aldığımdan emin olmak istiyorum. İyi bir değişim yeri bulmak için yardıma ihtiyacınız varsa sadece bana bildirin. Ders 27. Tarihsel perspektifler. İnsanların geçmişte altını nasıl gördükleri büyüleyici. Evet, bazı Kızılderililer altının Avrupalılar için yiyecek olması gerektiğine inanıyordu. Kesinlikle. Farklı kültürlerin değeri nasıl yorumladığını gösterir. It's sad to think that people were killed over such misunderstandings. True, and many wonderful pieces of art were melted down, too. Those lost treasures tell so much about history and culture. They really do.
It's important to learn from those past mistakes. Absolutely. Understanding history helps us avoid repeating it. Let's share this knowledge with others to encourage awareness. Lesson 28, Apologies and Assistance. I hope everything is all right with your room situation. I apologize for that. It wasn't my intention to cause any trouble. No worries. I will bring a hairdryer to your room immediately. Thank you. I really appreciate your quick response. It's no problem at all. I want to ensure you're comfortable. Your help means a lot to me. Thank you again. Of course. If you need anything else, just let me know. I will. It's nice to know I have your support here. Always happy to help. Enjoy the rest of your stay. Lesson 29, Community Support. I've been thinking about the hospitals and sick children in our area. Yes, and how we can address environmental concerns together. Exactly. Community matching grants could really help outreach efforts. That's a fantastic idea. We should propose a plan to the community. I agree. It's important to support both health and the environment. We could organize events to raise awareness and funds. Great suggestion. It would engage more people in our cause. Let's start brainstorming ideas for our outreach program. I'm excited to see how we can make a difference together. Lesson 30, Population Insights. Did you know that London has about 12 million people? Yes, and the surrounding areas contain several million more. It's incredible how densely populated it is, especially in the city center. Absolutely. London was the first city in the modern world to reach this size. It must be challenging to manage such a large population. Definitely. Urban planning plays a huge role in maintaining order. I'd love to learn more about how they handle transportation and resources. That would be interesting. There are so many factors to consider. Let's explore this topic further. It could lead to great discussions.